Kumandanım, hoş geldiniz. Hoş geldin. Şükür. Şükür hasret uzun sürmedi. Çok şükür. Safa geldiniz. Buyurun. Buyurun kumandanım. Sen şu işin aslını astarını bir anlat bakayım bana. Mehmet yaşıyor kumandanım. Onu biliyorum. Zeynep anlattı. Mehmet'in yaş günüydü. Ben ona armağan etmek için birkaç İngiliz öldürmek istedim. O yüzden dışarı çıktım. Ama sonra Mehmet'i gördüm. İngilizlerin elinde tutsaktı. Sonra peşlerine Asla dışarı çıkmayacaksınız dediğim halde sen dışarı mı çıktın? General, bu ziyafet için gerçekten teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ancak boğazımızdan pek geçtiği söylenemez. Zira savaşın uzaması halkın erzak için telaşlanmasına neden oluyor. Gerçi ortada kıtlık yok ama söylentisi bile halkın huzurunu kaçırmaya yetiyor. İşte ben de sizi tam da bu yüzden davet ettim. İşbirliği yaparsak halkın bu telaşını ortadan kaldırmış oluruz. Anlaşılan yine bize bir vazife yükleyeceksiniz general. Açık konuşun, ne demeye çalışıyorsunuz? Şerif Necar, size hiçbir vazife yüklemiyorum. Sadece müttefikliğin gereklerini paylaşmalıyız diye düşünüyorum. Yoksa her iki taraf da zarar görecek. Savaş aleyhinize gidiyor. Ve şehirde kıstırılmış durumdasınız. Bundan daha büyük bir tehlike var mı sizce general? Hadi uzatmayalım. Bizden ne istiyorsunuz onu söyleyin. Basra'daki destek birliklerimizden gelecek erzak var. Bu erzaktan hem ordum hem de halkınız faydalanacak. Dolayısıyla halkın dediğiniz o telaşını önleyip onları kendi tarafımıza çekmeyi başarabiliriz. General, bu yemek şimdi bir ziyafete dönüştü. Çok uzun zamandan sonra böyle güzel bir haberle neşemiz yerine geldi. Bahsettiğiniz şu erzak kervanı şehre ne zaman gelecek general? Birkaç gün içinde gelmesini bekliyoruz. Oldu bilin. Ancak Türkler Basra'dan gelecek bu erzak kervanını almamıza müsaade etmeyecektir. Bölgeyi çok iyi bildiğiniz için bu işi en iyi siz başarabilirsiniz. General, madem erzak temin etme işini siz yapıyorsunuz, öyleyse biz de bizim üstümüze düşen vazifeyi memnuniyetle yerine getiririz. Yardımlardan halkımız da faydalanacaksa bunu ben seve seve yaparım. Adamlarım çöl hangi yoldan aşılır, düşmandan nasıl kaçılır iyi bilir. O kervan bu şehre gelecek general. Emrime itaat etmediniz. Size dışarı çıkmayacaksınız dedim. Beni dinlemediniz. Kaldır kafanı Sait. Gözlerimin içine bak. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Ben Mehmet'i onların elinde görünce dayanamadım.
O yüzden kurtarmak için dışarı çıktık. Hastaneye o yüzden gittik. Ama ağlamadık içeride. Madem kendi heva ve hevesin için hepimizin hayatını tehlikeye attın... bunun bedelini ödeyeceksin. Kardeşim için yaptım kumandanım. Vadan yoksa kardeşin de yok efendi. Canım sizindir kumandanım. Vereceğiniz her türlü cezaya razıyım. Seni vurmak işin kolayı. Madem emrimi dinlemeyip... hepimizin hayatı üzerine kumar oynadın... bunu yeniden yapacaksın. Çek dedi. Kumandanım. Sana tetiği çek dedim. Kumandanım. Sait. Kumandanım. Emrime itaat etmiyorsan burada yerin yok efendi. Sana tetiği çek diyorsam çekeceksin. Abi! Kumandanım. Çek tetiği. Sana tetiği çek dedim. Çek şu tetiği! Kumandanım. Devam! Benim kabahatim daha büyük kumandanım. Mevlüt abi. Al. Şimdi kendi kafana dayı o silahı. İyi bir nefer. Tek bir kurşunun ağırlığını dahi hesaplayabilmeli. Kendine gel efendi! Eğer bir daha benim sözümden dışarı çıkarsanız... ...ikinizi de... Anlaşıldı kumandanım. Ellerine sağlık baba.
işi yapmak maharet ister Hasan kardeş. Senin yerine aklın çalışsaydı şimdiye kumandan olmuştun Ahmet Efendi. Ne? Kumandan mı olmuştun? Nasılsın asker? Siz de sağ olun. Rahat. Sesiniz daha öteden geliyordu. Hayrola? Hasan kardeşim yine bilek güreşinde yenildi de kumandanım. Mağlubiyeti hazmedemeyince bağırıyor. Yine mi? Yok kumandanım. Tam yeniyordum siz geldiniz. Bakmayın kumandanım siz Hasan kardeşime. Benim olduğum yerde onun payına mağlubiyet düşer. Öyle konuştuğuna göre kendine çok güveniyorsun demektir. Beni de mağlup edebilir misin? Kumandanım Ney? Tamam şimdi yapmayalım. Sen talimlerini yap. Sıkı bir şekilde hazırlan. Ne vakit istersen o vakit kozlarımızı paylaşalım. Tamam mı asker? Emredersiniz kumandanım. Yalnız bak sıkı hazırlan he. Bugüne kadar bilek güreşinde beni mağlup eden olmadı. Ama bir kişi zorladı. Kimdi kumandanım? Üsküplü Ali. Onun aklı gibi bileği de sağlamdır. Ali bana Süleyman Askeri Efendi'nin emanetidir. Onu ilk tanıdığımda zekası, hırsı, zafer olan açlığı mest etmişti. Her defasında mağlup ettim onu. Hiç pes etmedi. Hala daha da öyle. Siz de onun gibi olacaksınız. Düşmeden, kırılmadan, umudunuzu kaybetmeden hayallerinizin peşine gideceksiniz. Her şeyimizi kaybedebiliriz ama inancımızı asla. Kumandanım, cephede durum nasıl? İngilizleri toprağa gömen yiğitler iyi mi? Selman-ı Paksefer aslanları iştahlandırdı. Albay Halil Bey'in gelmesiyle zafere olan inançları iyice perçinlendi. Halil Bey de mi geldi? Geldi ya. Hay maşallah. Hem de her şey bitti derken. Yeni bir sabahın ertesindeyiz. Büyük harp başladı. Gayrı yükümüz daha ağır. Haydar Baba, şehirde gönüllü civanlardan oluşan bir ordu kuracağız. Her biri 10 düşmanı alt edecek kabiliyette söz dinleyen neferler olsun. Emredersiniz kumandanım. Mehmet'im gibi. Onu bu kadar iyi koruyorlarsa planları büyük olmalı. Hepsini öğreneceğiz, hepsini. Topyekun dört bir koldan saldırmalıyız. İvedik'le İngiliz ordusunun içindeki Hintli askerlerin isyanı teşvik edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız kumandanım? Biz yapmayacağız. İngiliz ordusunun içindeki Hintli kardeşimiz Racat yapacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Şükürler olsun kumandanım. Ahval Yakup. Basra'daki destek birliklerinden erzak kervanları gönderecekler. Erzakları Şerif Neccar teslim alacak. Bu önemli bilgiyi Albay Halil Bey'e ulaştırmalıyız. Yakup, Recat'ı bul. Diyeceklerimi ilet. Buyur kumandanım.
Ali Kumandan Yakup'un getirdiği kervan bilgisini Halil Bey'e ulaştırmalıydı. Zira bu kervan Mehmetçik için bir ganimet, düşmana vurulan bir darbe olacaktı. Bu kervana baskını ancak Halil Kumandan ve aslanları yapabilirdi. Peki Rajat, Osmanlı ordusuna nasıl ulaşacaktı? Rajat, Tazınt'ın Nurettin Bey'e mektup gönderdiğini öğrenmişti. Mektubu götürecek askere hazırladığı sahte pusulayı göstererek vazife emri aldığını söyledi. Türklere gidecek mektup için size refakat etmem istendi. Bana böyle bir emir gelmedi. Sen bilirsin. İstersen git yüzbaşına sor, yediğin azarla geri dön. İngiliz askerin bu emri sorgulamaya ne vakti ne de cesareti vardı. Böylece Ali Kumandan'ın mektubu Halil Bey'e doğru yola çıkmıştı. Ancak Halil Bey Rajat'ı tanımıyordu. Rajat için esas imtihan daha başlamamıştı. Seni hala burada görmekten mutluyum Artin. Nereye gidebilirim ki? Şehirdeki isyancılar seni deşifre etti. O yüzden hastaneye saldırıp seni kaçırmak istediler. Öldürmek varken neden kaçırsınlar? Basit. Sorgulayıp bilgi almak için. O zaman artık çalışamayız. Deşifre oldum demektir. Seni şehirdeki isyancılar deşifre etti Artin. Ordudakiler değil. Osmanlı ordusunun içine sızacaksın. Ne yapacağım orada? Bize bilgi getireceksin. Ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar? Kaç askerleri var, kaç silahları var? Hepsini bize bildireceksin. Nasıl gideceğim? Kaymakam Eyüboğlu bize yardım edecek, merak etme. Ne zaman? Çok yakında Artin. Sen şimdi dinlenmene bak. Alacağın intikam için hazırlan. Masum sivil halkı savaş meydanında bir kalkan gibi kullanacaklar. Yazık. Biz mektup iletmeye geldik efendim. Müsaadenizle dönmek isteriz. Bunun için müsaade istememize gerek yok. Asker. Ne yapıyorsun? Kes sesini. Senin bir derdin mi var asker? Kusuruna bakmayın efendim. İzninizle dönmek isteriz. Özür dileme. Bir İngiliz asla özür dilemez. Haddini bil. İngiliz sömürgesi olmaktan İngiliz olmaya mı terfi ettiniz? Size de tavsiye ederiz. Bu halinizden daha iyi bir durumda olabilirsiniz. Elçiye zeval olmaz. Müslüman kanı dökmek için geldiğiniz bu topraklarda mezar taşınız bile olmayacak. Albay, kendini bilmez bir asker yüzünden öfkelenmeyiniz. Mezar taşına gerek yok. Amel defterimizde her şey yazılacak nasılsa. İnsan ceplerinde ne olduğunu iyi bilmeli. Sonra er meydanına çıkınca vaziyet, ahval bu değilmiş dememeli. Ölmeden önce ceplerinizi kontrol edin.
albay. Er meydana çıkınca söyleyecek çok kelamımız olacak. Evvela vatan uğruna savaşan yiğitlerimize selam edeceğiz. Can bedenden çıkmadıkça vatanı düşmana teslim etmeyiz. Bu böyle biline. Asker! Neyi ima ediyor bu asker? Bu cesaretinin altında ne yatıyor? Bu o. Üsküplerin tarafımıza çektiğin Hintli casus. Allah büyük Nurettin Bey. Hızır bu defa Hintli kılığında çıktı karşımıza. Son dönemde yaşananlar herkesi çok üzdü. Ama Fatma ile düğünümüz yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Efendim, yemeği bırakmak için odaya girmiştim ama misafirimiz yok. Ne demek yok? Her yere baktın mı? Evet efendim, her yere baktım. Zafir, bul şunu! Tamam baba. Allah kahretsin! Ne yazıyor Halil Bey? Düşman kuvvetleri Basra'dan yüklü miktarda gıda talep etmişler. Kervan yakında Kut'a gelecek. Ali neden bu haberi gönderdi bize? Yiyecek ne işe yarar? Ali kervana basmamızı söylüyor. Amacı İngilizleri aç bırakmak. Bir yiyecek kervanı için bu tehlikeyi göze alamayız. Bizim açlıkla imtihanımız bitti Nurettin Bey. Sıra İngilizlerde. Ne olursa olsun kervanı basmak için neferlerimi feda etmeyeceğim. Siz neferlerimizin ahvalinden haberdar mısınız? Hepsi açlıktan kuvvetten düştüler. Sizin harpte olduğumuzdan haberiniz var mı? Zira neferler bu durumu biliyor ve kabul ediyor. Ama ben kabul etmiyorum. Aç nefer kuvvetten düşer. İşte bu onların sonu olur. Neferlerimi ganimet peşine göndermeyeceğim dedim. Onların yiyeceğine ihtiyacımız yok. Bu sadece bizimle alakalı bir durum değil. Kervanı basarsak İngilizlerin yardım umudunu da sekte vururuz. Telaşla sevk edip dirençlerini kırarız. Neferlerimiz de saldırıya kadar güçlenmiş olurlar. Osmanlı neferi yemek peşine düştü dedirtmem. Ben de açlıktan öldüler dedirtmem. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. İsterseniz yeni gel.
yapıyorsun? Ne istiyorsun benden? Demek suçlu olmana rağmen hapisten çıkmayı başardın. Seni yılan. Suçlu olduğumu söyleyen sadece sendir ama hiçbir kanıtın yok. Nasıl çıktığımda git yüzbaşı Hamilton'a sor. Şimdi gitmem lazım. Kendini çok akıllı sanıyorsun. Ama beni kandıramazsın. O iki isyancıyla gizli gizli görüştüğünü kendi gözlerimle gördüm. Boş laflar bunlar. Hiçbir kanıtın yok. Bir daha asla hastaneye adım atmayacaksın. Anladın mı? Hapiste olmasam bile iki gözüm üstünde olacak. Yüzbaşı kadar merhametli olmayacağım sana karşı. Bu şehri sana dar edeceğim. Bu zamana kadar bizleri hep küçümsediniz. Medeniyetten uzak, zavallı, beceriksiz çöl şarlatanları dediniz. Ama yanılıyorsunuz doktor. Hepiniz yanılıyorsunuz. Seni öyle bir benzeteceğim ki. Askerler! Dur kaçma! Kaçma! Dur! Kaçma! Buradan koşarak giden bir kadın gördün mü? Evet evladım, biraz önce buradaydı. Nerede şimdi? Buranın çıkmaz olduğunu görünce şu tarafa doğru kaçtı. Hadi. Gittiler kızım. Allah senden razı olsun teyzeciğim. Allah senden de razı olsun yavrum. Hiç sevemedim bu İngilizleri, hiç. Defolup gitsinler şehrimizden. Sen merak etme. Hepsi gidecek. Hadi koş. Selametle. Koş yavrum. Sen bu tarafa bak. Sen oraya. Siz benimle gelin.
Ne oldu? Bulamadık efendim. Misafirimizi bulduk efendim. Nereye kayboldun sen? Hava almak ne vakittir hata oldu. Bırak. Tamam, bırakın misafirimizi. Hamilton'ın ne dediğini biliyorsun. Her yerde seni arıyorlar. Bak, bizim için değerli bir müttefiksin. Eğer bir daha hava almak istersen söyle, beraber çıkalım. Anlaştık mı? Tamam. Selamun aleyküm. Selam. Benim Sait, benim. Geç baba. Kumandanım. Gönüllerin durumu ne baba? Kumandanım. Şehirde gavurun silesini yemiş. Canı yanmış. Ölümle kavgalı onlarca yiğit buldum. Hepsi bir sözümüzle beraber koşarak gelirler. Kim bunlar? Vallahi kimin kuşun dillerinden anlar, kimi makinanın dilinden, kimi ruhlar gibi görünmez, kimi de her şeyden haberdar. Bu adamların marifetlerini parlatmamız gerek. Mevlüt Çavuş. Emret kumandanım. Talimlere hemen başlayalım. Baş üstüne kumandanım. Halkın durumu ne baba? Kumandanım, halk eskisi gibi sessiz değil. Kapıların kapanmasına, şehrin işgal edilmesine itiraz etmeye başladılar şükür. Güzel. Bu yangını körükleyeceğiz. Halkı daha çok isyana teşvik edeceğiz. Onları öyle bir hale getireceğiz ki İngilizlere buraları yaşanmaz kılacağız. Kumandanım. Kumandanım. Mehmet'i gördüm. Nerede Zeynep bacı? Zafer ve adamları Mehmet'i tutmuş götürüyorlardı. Ben de görür görmez takip ettim, dediklerini duydum. Ebu'lanın evine götüreceklerini konuştular. Ne yapacağız kumandanım? Alacak mıyız Mehmet'i? Silah lazım. Mühimmat lazım. Onca silahı nereden buluruz kumandanım? Şehirde o kadar silah İngilizlerden başka kimde var? Onların silahlarını alacağız. Halil kumandan bildiğinden şaşmayacaktı. Neferleri için gerekirse ordu kumandanı Nurettin Bey'in emirlerini çiğnemeye hazırdı. Gizli bir birlik hazırdı ve kervanı basmak için yola çıktı. Ne düşman sayısını biliyorlardı ne de silah gücünü. Ancak bir avuç yürekli nefer bir orduya bedeldi. Ali kumandansa şehirde bir avuç gençle aynı yürekli orduyu kuruyordu. Her birinin ayrı bir marifeti vardı. Kuşçu haberleşmede, saatçi makinaları kurmada, cüce gizlenip yok olmada, Sansarsa kılık değiştirmede mahirdi. Gayrı biriken 1000 olacak ve şehri düşmana dar edeceklerdi. Bu savaş şehirde dalgalanan bayrak kan kırmızı üstüne
ak hilal olmadıkça bitmeyecekti. Hintli askerler küfre karşı birlik olmak için Osmanlı'nın safına geçmeye hazırlanıyorlardı. Ne general ne de Hamilton içeride büyüyen isyandan haberdar değildi. Ya muvaffak olacaklar ya da hür olarak öleceklerdi. Emrettiğiniz gibi Basra'dan gelecek olan erzak kervanı haberini Albay Halil Bey'e ilettim kumandanım. Albay Halil Bey'in bize iletmeni istediği bir şey oldu mu? Can bedenden çıkmadıkça vatan düşmana teslim edilmez dedi. Er meydanında vatan için cenk eden koç yiğitlere selam eyledi. Aleykümselam. Şimdi sıra diğer Hintli Müslüman kardeşlerimizi doğru yola çekmeye geldi. Bunları kardeşlerimize dağıt. Sakın açığa çıkma. Kimin dağıttığını bilmesinler. Vakti geldiğinde karşılarına çıkıp isyan ateşini sen başlatacaksın. Nedir bunlar kumandanım? Oku. Kardeşim, Osmanlı sizin düşmanınız değildir. Bizler İslam'ın yekvücut eylediği, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cennetle müjdelediği, küfre karşı bir çınar gibi dimdik duran Müslümanlarız. Uyan! Uyan ki çınarlar boyun eğmesin. Küfür baş göstermesin. Kardeş kanı dökülmesin. Selman-ı Farisi'nin diyarını beraber savunalım. Hem Osmanlı toprağını hem Hindistan diyarını beraber hür kılalım. Bu mektubu okuyan hiçbir Müslüman kayıtsız kalamaz. Allah senden razı olsun kumandanım. Senden de kardeşim. İnşallah kardeşlerim ayaklanıp İngiliz kibrini yerle eksan edecekler. İnşallah Rajat. İnşallah. Sana bugüne kadar ne vazife verdimse hepsini yerine getirdin. Şimdi vazifelerin en çetini seni bekler. Emredin kumandanım. Bizim silah ve mühimmata ihtiyacımız var. İngilizlerin silahlarını çalacağız. Büyük cephanelik nerede? Kaç kişi korur bilmemiz gerek. Kumandanım. Maalesef büyük cephaneliğe giremeyiz. Çok sıkı korunuyor. Hintli askerleri oraya almazlar. Nöbet tutanların hepsi İngiliz. Fakat karargahın içinde arkada bir silah deposu daha var. Yalnızca acil durumlar için kullanılır. Ne tür silahlar var içinde? Hem tabanca var hem tüfek. Peki ya mühimmatı? Ziyadesiyle var kumandanım. Makinalı var mı içeride? Olmaz mı? Alası var. Akıllı dur Said. Peki koruması? Pek sıkı değil. Birkaç asker nöbet tutar. Nöbet kaçta değişir? Gece yarısında kumandanım. Bize hemen Hintli askeri üniforması bul. Bu gece nöbet sırası bizim. Emredersiniz kumandanım. Dikkatli ol aslanım. Komandanım. Bu iş bitince Mehmet'i kurtaracak mıyız? Hem Mehmet'i
Hem de memleketi kurtaracağız inşallah. İnşallah kumandan. Kumandanım, tepede 3 tane nöbetçileri var. Takribi 20-25 kişiler. Tamam. Şamil, siz sessiz bir şekilde tepedeki nöbetçileri alın. Biz sizden işaret bekliyoruz. Emredersin kumandanım. Sen bir şey gördün mü? Gel bakalım. Gel bakalım. Çıkın şunlara bakın. Kontrol edin. Sesler geliyor. Haydi! Kumandanım, peşlerinden geliyor. Aslanım. Bırak gitsinler. Bırak gitsinler ki bu işin o kadar kolay olmadan İngilizlere bildirsinler. Emredersin kumandanım.
olsun yarabbim.